Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün Renault Ernaz'dayım. Bugün Renault'da Dacia Duster'ı çekeceğim. Dacia Duster'ın en boş versiyonunu, yani en ucuz SUV diye düşündüğüm aracı çekeceğim. Bilmiyorum daha ucuzu var mı? Yorumlara yazarsınız. Fiyat performans olarak Duster güzel gözüküyor. Her zaman o şekildeydi. Tabii fiyatlar arttı ancak yine aynı şekilde piyasanın avantajlı araçlarından bir tanesi. 169.000 liraya Dacia Duster alabiliyorsunuz. Hatta biraz daha pazarlıkla belki biraz daha uygun alabilirsiniz, bilemiyorum. Onun için Sakarya Ernaz Renault'la görüşebilirsiniz. Şimdi arabanın hemen yanına geçiyorum. Çekime başlıyoruz. Ama siz önce kanala abone olup videoyu beğenin. Hepinize teşekkür ederim. Karşınızda Dacia Duster. Bu araç 1.6 115 beygir motora sahip, ön çeker. Şöyle sinyallerle kapımızı açalım. Duster'da alabileceğiniz en ucuz araç bu. Comfort paket diye geçiyor. Bu aracın test sürüşünü yapamıyorum maalesef. Çünkü test aracı yok. Test aracı olarak daha öncesinde çekimini yapmıştım ben sizlere. Prestige donanımının, daha doluk donanımının. Ancak burada da Duster'ın en boşunda ne var ne yok hem de Prestige paketle kıyaslamış olacağız. Farkları görmüş olacağız. Comfort da benim gayet hoşuma gidiyor. Aslında başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Şu teneke jantları seviyor musunuz arkadaşlar Duster'da? Ya benim gözüme biraz hoş geliyor, biraz kötü geliyor. Böyle tam bir kararsızım. Bunun üzerine kapak da takabiliyorsunuz. Kapak jantları da var. Ancak bu da böyle bir hani aracın böyle offroad karakteristiğini yansıtıyor gibi. Bana biraz öyle geldi. Bilmiyorum sizlerin hoşuna gidiyor mu? Kararsız kaldım açıkçası. Ama buna mesela güzel, bu araca 17 ya da 18 jant lazım, tamam mı? Güzel böyle siyahlı grili, çift renk, elmas kesim bir jant bu arabaya çok yakışır. Ya da komple siyah bir jant çok yakışır bu arabaya. Şöyle sizlere fiyatını göstermek istiyorum. Şimdi fiyatı yüksek gelecek sizlere ama biliyorsunuz piyasa bu yani. Şu anda en ucuz SUV bu gözüküyor. SUV dediğinizde direkt aile aklınıza geliyor. Bazı aileler bu tarz arabalara ihtiyaç duyuyor. Bazen de keyfi olarak, yani mesela tarlaya bahçeye bu araba tam Sakarya arabasına bakarsanız. Bizim oralarda çok fazla tarla bahçe vardır ve oralara çok rahat bir şekilde girebilecek bir araba. Buradan baktığımızda zaten 169.000 lira, 16 inç alüminyum jant. Bunlar zaten standart geliyor. Bu mavi renkli bir araç için fiyat 1500 lira. Renk farkı biliyorsunuz ve kesinlikle verin burada farkı. Bunu böyle turuncusunu alın, işte mavisini alın. Kesinlikle renkli alın. Duster'ı öyle söyleyeyim. Çok daha güzel yakışacaktır. Comfort, Eco Comfort diye geçiyor. Bu ayrıca bu LPG'li bir araç. Hem LPG tüpünü de görebilecek miyiz bakalım. Arkada ona da bakarız. Eğer ki buna bir navigasyon almak isterseniz 5500 lira navigasyon, yani ekran ücreti vermeniz gerekiyor. Anahtarını da şöyle göstereyim. Bildiğiniz bu hani Clio'nun anahtarı, şu anki Clio bu anahtarı kullanıyor. Hep Renault aynı anahtarları kullanıyorsunuz. Bildiğiniz gibi Dacia'da Renault'un alt bir firması. Dolaşmaya başlarsanız bu arabaya büyük ihtimalle ekstra olarak cam filmi yapmışlar. Cam filmi yakışmış ama. Yukarıda tavan raylarımızı görüyorsunuz mesela. Bunlar da aynı şekilde güzel görünüyor. Bu zaten tavan ayı olmazsa bu arabalar biraz boş dururlar. Şöyle bu arabalarda hoşuma gitmeyen bir taraf, size şunu bahsedelim. Çamurluk yok arabanın içinde. Davulunmaz, bakın burada küçük bir yer var, burada yok. Gerekli yerleri kapatmışlar, geri kalan da metal gözüküyor. Arabaya ne zararı var? Bir zararı yok. Ama işte gürültü konusunda bu biraz gürültü yaptırabilir. İçeride uğultu yaptırabilir. Ve hani bilmiyorum, kötü gözüküyor açıkçası, öyle söyleyeyim ben sizlere. Ben burada mesela Dacia'nın bir çamurluğu tamamen yapmasını beklerdim. Bunlar da yapmasa da fiyat yükseliyor. İkisinin dengesini bulması gerekiyor açıkçası. Şöyle bagajımızı açalım. Bagaja baktığınızda şurada bir ayrıca görüyorsunuz. Arka tarafta gayet geniş bir alan var. Zaten diğer videoda da göstermiştim bagajını. Bu bagaj gayet yeterli olacaktır. Diğer araçta alt tarafta tam boy stepne vardı. Bakalım bunda durumlar nasıl? Burada böyle ince bir halı var. Gene de yalıtım koymuşlar. Ancak burada stepne yeri yok. Bu araç diğerinden farklı. Bildiğiniz stepne yeri yok. Evet. Peki bunun tüpünü nereye koydular? Burada arkadaşlar tüp. Şöyle alt tarafına bakarsanız burada gözüküyor. Bu arada tabii ki bağımsız süspansiyon yok bu araçlara. Gördüğünüz üzere. Ama o süspansiyonları çok rahat. Bağımsız olmasına gerek yok. Yumuşacık bir araba. Yani abartmıyorum. Çok yumuşak. Kullanabilirsiniz. Test edebilirsiniz. Siz de anlayacaksınız. Bagajımızı kapatalım. Bagaj biraz ağır kapanıyor çünkü amortisörler çok gergin. Bak. Çok hızlı bırakıyor zaten kendini, görüyor musunuz? Biraz daha yumuşak bir amortisör ihtiyacı var. O yüzden, yoksa bagaj ağır olduğu için değil. Arka stoplarına bayılıyorum bu arabaların. Bu arabaları lüks gösteriyor. Ama mesela şu hata hoş değil bak. Şu kenara bakın. Biliyor musunuz? Buralardan ışık sızıyor. Hani bilerek mi yaptılar bilmiyorum. Belki de bilerek yaptılar. Böyle bir halka olsun diye. Kenarlardan bir ışık sızması oluyor. Burada yakıt, benzin depomuzu ve ayrıca gaz koymamız için yeri görüyoruz. Gazı buraya koymuşlar. Bak bu da güzel. Bu araçların motorları da gaza uyumlu. Şöyle
güzelce kapatayım. Buraya koymaları güzel olmuş yani. Çalışanlar şu alt tarafa eğilmek zorunda kalıyor. Onlar için de hoş bir durum değil. Dışarıda anlatacaklarım mesela kapı kolları diğerinin renkliydi. Bunların hemen böyle boyatılması lazım güzel bir şekilde. Bence aynalar da boyatılsa hoş durabilir. Aynalar en dolusunda da boyatılmış değil. Sinyallerimiz burada. Sinyaller led mi peki? Evet led. Yani sinyalleri led kullanmışlar. Ben olsam mesela bu aracın tüm aksamını led'e çevirirdim. Güzel böyle kaliteli ledler var. Şimdi içine geçelim. İçine bakalım. Şu kapı kolları biraz rahatsız ediyor beni açıkçası. Bilmiyorum takılıyor musunuz siz böyle şeylere. Ya bu arabayı alacak kitlenin aslında çok fazla takıldığı şeyler değil bunlar biliyor musunuz? Her arabanın bir kitlesi var. Bu arabada mesela bir aileye yönelik. Diyelim ki 2 tane çocuğunuz var arka tarafa. Rahat bir şekilde 2 tane çocuk koltuğunu rahat rahat bağlarsınız ve geniş bir alanınız olur. Yükseklik deseniz var. Mesela ticari araçlara benziyor biraz. Ama ticarilerden daha konforlu bir araba. Bilmiyorum. Güzel bir araba ya. Benim hoşuma gidiyor. Duster bilmiyorum sizlerin hoşuna gidiyor mu? Biraz ışık gelmesini istiyorum çünkü cam filmden dolayı içerisi çok karanlık oluyor aslında hava aydınlık olmasına rağmen. Buraya LPG göstergesini koyulmuş. Ben buraya koyulmasını pek istemezdim açıkçası. LPG böyle göz önünde olmayacak. Şuralarda bir yerlerde alt taraflara saklansa çok daha güzel olabilirdi. Malzeme kalitesi sert arkadaşlar. Tüm her yerde sert. Ama diyorum ya bu arabada, önceki arabada da bahsettim. Ya benim için çok önemli değil bu arabanın malzemelerinin sert olması. Ama şunlar mesela etrafındaki halkalar falan bunlar güzel gözüküyor. Şuradaki kromlar güzel gözüküyor. Bu tarz detaylar benim için yeterli. Bu teyip dolu pakette de aynı şekilde. Buraya güzel bir teyip alacaksınız. Multimedya alacaksınız. Arabanın çehresi biraz daha değişecek. Şöyle kontağımızı açtığımızda selamlama yapıyor. Farlarımız yanıyormuş. Şöyle kapatalım. Bak motor sıcaklığını göstermediği için, gösterge olmadığı için burada bir ifade var. Bu söndüğünde motorun ısındığını anlıyoruz. Ekranı gördüğünüz gibi ekran üzerinde değişiklik yapabiliyorsunuz. Bilgilerine bakabiliyorsunuz şöyle. Bunlar standart her araçta olan durumlar. Şimdi burada start stop sistemi var. Bu araba 1.6 motora sahip olsa da eski bir motora sahip olsa da start stop sistemini koymuşlar. Ben start stop'u kullanmayı seviyorum. Bazılarınız sevmiyor biliyorum. Eko tuşumuz var. Kapıları kilitleyip açabiliyoruz. 4 tuşumuz var. Bunların dizilimi de çok güzel. Burada piyano tarzında yapmışlar ve basması cidden hoş. Şöyle baktığımızda klima sistemini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Manuel bir klima sistemi var. Arkadaki çalışma sesini duyabiliyoruz. Hani bunun dijitali çok güzel, mükemmel. Bu da aşırı kötü durmuyor. Bu arada bu aracın da USB'si var ancak USB'nin yeri hoş değil. Burada çarpmadan görüyorsunuz. Geniş bir alan var burada. Bu geniş alan sizin için çok kullanışlı olacaktır. Çünkü yan taraflarda güzel duvarlar yapmışlar. İçerisi biraz karanlık biliyorum. Kusura bakmayın. Tüm lambalar yanıyor. O halde böyle. Şimdi biraz daha iyi görürsünüz. Buralarda bak duvarlardan dolayı istediğiniz her şeyi koyun. Gene dökülmeyecektir. Keşke şurayı da böyle biraz daha açabilselermiş. Şunun arkasına da biraz uzatsalarmış. Çok daha kullanışlı olacaktır. Burada bak 4x4 sistemini kontrol ettiğimiz yer vardı Prestige'de. Bunda yok. Vitesimizi görüyorsunuz. Viteste krom parçalar vardı. Böyle gri parçalar. Bu araçta kaldırılmış bunlar. Ama vitesin geçişleri falan sorunsuz diyorum ya. Ben bunu kullandım biliyorum nasıl olduğunu. Çekiş falan da güzel aslında biliyor musunuz? Yani 1.6 olmasına rağmen, atmosferik bir motor olmasına rağmen çekişi gayet iyi. El frenimiz manuel. Bu araçlarda böyle olur. Şurada bir kolçak olmasını isterken bardaklı koymuşlar. Bunlara özel kitler var biliyor musunuz? Tam böyle oturuyor bunun içine. Tam burayı kapsıyor, kilitleniyor bildiğiniz buraya sıkıştığında iyice ve kolçak oluyor. Çok kullanışlı oluyor bilginiz olsun. Alan arkadaşlar böyle bir şey alabilirler. Çünkü kolçaksız artık araba sürülmez. Çok yoruyor kolçak olmadığında araba. İçeride böyle ben bir şeyleri görmek istiyorum ya. LED gündüz farlarını görmek istiyorum. Şöyle bakabilirsiniz. Ben bunların LED gündüz farlarını seviyorum. Bu arada şöyle LPG göstergesi de aktif oldu arkadaşlar. Buradan da gaz durumunu görebilirsiniz. Hadi gelin şimdi arkaya geçelim. Şöyle arkaya geçtiğimde. Evet arkadaki en büyük benim için sorun. Ya benim için sorun değil, ben arkaya fazla oturmuyorum ama sizler için sorun şu kol olacaktır. Maalesef arka camlar manuel. Şu detaya değinmeleri güzel olmuş. Bunu biliyorsunuz değil mi? Şöyle gidiyorsunuz. Eğer ki koltuğu yatırdığınızda emniyet kemeri sağa sola sallanıp ses yapmasını istiyorsanız bu şekilde oraya takıyorsunuz. Şimdi arka koltukta durumlar nasıl bakalım. Oturduğumda tam böyle ayaklarım sıfıra sıfır değiyor. Yani biraz daha geniş beklerdim açıkçası. Bu araba daha geniş hissettiriyor. Hani böyle yayıla yayıla gitmeyi beklerdim. Ben 1.80'im. Ön tarafta aynı şekilde koltuğumu biraz geride kullanırım. Direkten anlarsınız durumu. Koltuklar da biraz dik.
daha böyle rahat oturmak isterdim açıkçası. Öyle söyleyeyim sizlere. Hafif bir diklik var. Yani nasıl otururum? Ben böyle otururum. Benim odayım bu. Yani bu arabada rahat edeceksem bu şekilde otururum. Ayaklarınız zaten şöyle alt tarafa girebiliyor rahatça. Kapımı kapatayım. Böyle rahat edebiliyorum. Bu şekilde arka tarafta fazla bir şey yok. Kolçağımız herhangi bir şeyimiz yok. Evet, arka tarafta beni tek rahatsız eden durum koltuğun biraz dik olması oldu. Ama bu Leon'da da mesela dik, o da beni rahatsız ediyor. Ben çok yayvan gitmeye alıştığım için belki de böyle geliyor. Bilmiyorum. Daha önce Duster kullananlar böyle bir sıkıntı yaşıyor mu? Ama mesela arkaya 3 kişi yan yana rahat rahat oturacak gibi gözüküyor. Onu hissettim. Bir de motoruna bakalım. Şöyle motoruna değinelim. Bakalım bu motorda amortisör var mı? Diğer Duster'da amortisör mevcuttu. Vay vay vay. En boşuna da koymuşlar. Yalıtımını da koymuşlar en boşuna. İşte sıfırın motoru bile güzel kokuyor ya. Karşınızda 1.6 115 beygir atmosferik bir motor var. Cam suyunu buraya koymuşlar. Şu Renault'un motorda böyle sarı sarı şeyler kullanmasını çok seviyorum. Normalde sarı yağ kapağı da oluyor, bunu koymamışlar. Sarıya böyle hani onların Renault Sport sarısı var ya, onu kullanıyorlar. Hoşuma gidiyor, böyle manidar oluyor. Aynı şekilde bak şey dedi, yağ çubuğunda da sarı kullanılmış. Bu arada burada LPG enjektörlerini görüyorum. Güzel, LPG böyle sırıtmıyor arabanın. Bazılarında ne olur biliyor musun? Gelir böyle kocaman bu ortaya LPG enjektörünü koyar. Yani şunu da düşünmüyor. Titriyor burada, ses yapıyor. Onu bile hesap etmiyor bazıları. Söyleyeyim ben size. Yaptırdığınız yerlere çok dikkat edin LPG'de. Motor bu şekilde. Hafifliğiniz burada. Gayet düzenli. Hani 1.2-1.3 çekmez diyenler gidip 1.6 alsınlar. Ama 1.2-1.3 bundan daha fazla gidiyor. Daha iyi gidiyor açıkçası. Yani bunlar da atmosferik motorlar. Arızaları daha az oluyor. Turbo olmayınca tabii ki. Buraya da tarih basmışlar. 06-22-2020. Motoru kapatalım. Böyle arkadaşlar, buna mesela ne aksesuar yapılır? Şu ön tarafa şu demirler koyuyorlar ya. Onlar da güzel oluyor. Böyle arabayı daha da hırçınlaştırıyor. Ama bu araba yükseldikçe güzelleşiyor. Buna böyle büyük jant ve yanakları kalın lastik koyacaksınız. Mis. Görüntüsü hemen kendine gelir. Aracın içinden anahtarı alayım. Bu arada şu kapı arasına bakmak istiyorum. Kapı arasında acaba yalıtım koymuşlar mı? Çamurluğun oraya. Evet. Bakın şurada köpüğü görebiliyorum. Dokunamıyorum ama görebiliyorum onu. Çamurluğun oraya köpük koymaları güzel. Arkadaşlar, en ucuz Duster testinden bu kadardı. Ya umarım beğenmişsinizdir. Fiyat performans olarak sizce nasıl? Alınabilir mi? Ya da bunun yerine ne tercih edersiniz? SUV'larda daha ucuz bir SUV var mı? Bunları yorumlara yazarsınız. Benim için ideal gözüküyor. Hatta bu arabalar bir ara 90 bin liraydı. O zaman var ya, böyle peynir ekmek gibi alacaktın. Mis gibi araba olacaktı, öyle söyleyeyim sizlere. İşte fiyatlar maalesef bizim piyasamızda bu şekilde ilerliyor. Yine de Duster direnmeye çalışıyor bence, bana öyle geliyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum, desteklerinizi bekliyorum.